Tasarruf eden bir Türkiye için Finish sunar. İzin kalmaz üstünde, sıksan durmaz avucunda. Hem içindedir hem dışında. Bir bakalım ne var aklında. Günaydın Elif. Hava bulutlu, sıcaklık 10 derece. Sana da günaydın. Senin suyun bitmiş. Programını hatırlatmamı ister misin Elif? İstemem mi hiç? Poliklinik randevuların saat 8'de başlıyor. 32 hasta göreceksin. 32. Uğurlu sayım. Uğurlu sayın 32 olarak değiştiriliyor. Televizyonu aç. Uygulamada 5 hafta sonra yürürlüğe girmesi planlanan 0 gün uygulamasının yarın itibariyle başlamasına karar verildiği belirtiliyor. Kişi başına tanınacak su hakkının 25 litre olacağı ve günlük dağıtımların yarın sabah itibariyle erken saatlerde Elif, başlayacağı söyleniyor. duydun mu haberi? Yandık ya. Erkene çekmişler. Şaka gibi. Neredesin sen? Evdeyim, çıkacağım şimdi. Bir hastanede görüşürüz, tamam? Su tasarrufu konusunda dikkatli davranmamasının, uygulamanın öne alınmasının başlıca sebebi olduğu anlaşılıyor. Özetle İstanbul artık 0 gününü yaşamak zorunda. Artan nüfus, İstanbul için sadece bir şehir ifadesini kullanmak yetersiz kalıyor artık. Çünkü 15 milyon aşan nüfusuyla 129 ülkeden daha büyük. hızlı şehirleşme, İstanbul'da yağmur yok çünkü betonlaşma var. iklim değişikliği, Kış yine bahar havasında geçecek. Yine baharı görmeden kıştan yaza geçiyoruz. ve tekrarlanan kuraklıklar dünyanın en büyük şehirlerinden birini tehdit ediyor. Kuraklık artık kırmızı alarm veriyor. Su seviyesinin oldukça düşük olduğu Sakarya şu anda burudu. Kuraklık Türkiye'yi tehdit ediyor. İstanbul'un suyu tarih boyunca her dönemin konusu olsa da uzmanların öngörüleri su kaynaklarımızın beklenenden önce tükenebileceği yönünde. Nüfus artmaya başladığı anda o su bize yetersiz kalmaya başlayacak önümüzdeki 20-30 sene içerisinde. Su tüketimi dünya nüfusundan 2 misli hızla artmaya devam ediyor. Cape Town'da su tüketimine kota getirildi. Su artık karneye bağlandı. Suya ihtiyacımız var. Hindistan kuraklık kriziyle boğuşuyor. ellerini göğe açıp yağmur için dua ettiler. akacak mı? Seyfe Gölü kuruma Her tehlikesiyle şeyden karşı önemlisi karşıya. yaşam kaynağımız su. Tasarruf yapmaksa elimizde. Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük müzisyenlerden biri. Ancak yaşadığı şehrin geleceğiyle ilgili kaygıları var. Hayatım boyunca hep iyiyi ve doğruyu desteklemeye çalıştım. Kendimle ilgili söyleyebileceğim ilk şey bu olurdu herhalde. Etrafımda olup biten her şeye olan ilgim ve hiçbir şeye sessiz kalmak istemeyişim. 2017'de Güney Afrika hükümetinin Cape Town'da kişi başına verilecek su miktarını 25 litreyle sınırlandırma planını okuduğumda İstanbul'un da böyle bir senaryoyla yüzleşmesinden çok korkmuştum. Bugünse büyük bir hızla kalabalıklaşan ve susuzlaşan İstanbul'a nasıl su sağlanıyor onu çok merak ediyorum. Bu yolculukta uzmanlarla bir araya gelip problemler ve çözüme yönelik bilgiler alacağım. Belki de hala yapabileceğimiz bir şeyler kalmıştır. Söylenenlere göre 20-30 sene gibi bir zamanımız var. Ve bu durumu tersine çevirebilmek için suyun mevcutken korunması gerektiğine dair tüm Türkiye'yi inandırmamız gerekiyor. Şu an ya da hiçbir zaman.
Burası Ömerli Barajı. İstanbul sınırları içerisinde yer alan en büyük su kaynağı. Bu şehrin su döngüsünü barajlar, göller, ishale hatları ve su arıtma tesisleri sağlıyor. Fatih Yıldız, İstanbul'un suyu hakkındaki her şeyi öğrenebileceğim önemli bir isim. Fatih Bey, biz İstanbul'da kişi başı ne kadar su harcıyoruz? İstanbul'da kişi başı su tüketimi yaklaşık 190 litre. Günlük. Evet. Kişi başı 190 litre. Of. Bir yıllık ortalama olarak günlük su tüketiminin ortalamasını aldığımızda tabii yaz aylarında bu 210'lara, 220'lere çıkar. Evet. Ama kış aylarında 175 litreye kadar düşer. Fatih Bey, ben 2014'te hatırladığım kadarıyla çok panik olduğumuz bir ara oldu. Evet. Yani bütün aile içerisinde dostlarımız, komşularımız herkes birbirine bakmaya başladı. 2014'te tam ne oldu? İstanbul şartlarında 7 yılda bir kurak mevsim geçer. Ama 14 yılda bir ağır kuraklık olur. Yani iki dönem İkiye ardışık olarak. katlayarak. Evet. Bu denk geldiğinde, 2014 gibi denk geldiğinde bunun süresi biraz uzar. Mesela kurak mevsim geçiriyorsunuz ama bir yıl geçirdiniz, problem yok. Evet. Biz bu doluluk oranıyla bir yılı sorunsuz geçiririz. Evet. Ama ikinci yıla devam etti. Bu kuraklık devam ettiğinde 2014 böyle bir zamandı. Yani bu yağış sizin çok kendinizin yönetebileceği bir şey değil. Su geldikten sonra siz yönetebilirsiniz. Doğru. İstanbul'da kullanılan suyun %99'u yüzeysel su. Yalnız şöyle bir şeye değinmek lazım. Özellikle suyun yokluğu çok korkutucu bir şey. Yani herkes açısından böyle. Çünkü su ikame edilebilen bir şey değil. Yani suyun yerine bir şey koyma şansınız yok. Uzun vadede çok ciddi bir kuraklık bekliyor Türkiye'yi. Burada hepimiz değişik miktarlarda suyla yaşıyor olabiliriz. Ama bir ülkede, yani o ülkenin tarımının, endüstrisinin, insanların sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli olan bir su miktarı var. Yalnız Türkiye'nin nüfusu bu hızda artmaya devam edecek olursa çok yakın bir gelecekte biz istediğimiz kadar suyu depolayalım, aşağıdaki nüfus artmaya başladığı anda o su bize yetersiz kalmaya başlayacak önümüzdeki 20-30 sene içerisinde. Rakamlara göre Türkiye'deki suyumuzun %75'ini tarımda, %10'unu sanayide ve yaklaşık %15'ini de evlerimizde harcıyoruz. Fakat burada yediğimiz her şeyi tarımın, kullandığımız her şeyi sanayinin bir ürünü olarak değerlendirmek gerekmiyor mu? Yani aldığın, sattığın, yediğin her şey aslında dolaylı yoldan su tüketiyor. Merak ediyorum, acaba ben ne kadar su tüketiyorum? Bunu öğrenmek için WWF İstanbul ofisindeyim. Doğa Koruma Yönetmeni Eren Atak'la birlikte ne kadar su tükettiğimi hesaplayacağız. Sana şimdi bir takım sorular soracağım. Tabii. Ve bu sorulara göre senin su ayak izin, yani su kullanımın, su tüketim alışkanlığın Türkiye ortalamasının üzerinde mi? Ya da Türkiye ortalamasında mı ya da aşağısında mı? Bunu göreceğiz. Peki. Tamam. Haftada kaç kere et yersin? 3-5 kez. Evet öyle diyelim. İnsancıl olsun. Haftada yine kaç kere süt veya süt ürünü tüketiyorsun? Sürekli. 5 kereden fazla. Evet. Burada yaptığımız şey şu aslında. Su ayak izimi hesaplayabilmek için tüm eylemlerimi gözden geçiriyoruz. Günde. Diş fırçalamak 6 litre. El yüz yıkamak 4 litrede öyle gitti. Sifon yaklaşık 15 litrede öyle gidiyor. Bir makine dolusu bulaşığı elde yıkayınca 103 litre su gidiyor. Makinede ne kadar? 9 litre. Bu arada sudan geçirince de 57 litre musluktan akıp gidiyor. Su ayak izinin bileşenlerine bakarsak senin doğrudan tükettiğin var. Yani suya dokunduğun şeyler. Bulaşık makinesi çalıştırırken, çamaşır makinesi çalıştırırken su kullanıyorsun. İçiyorsun o suyu. Suya sabuna Duş dokunun alıyorsun. diye bir reklam vardı. Biz öyle büyüdük. Bahçeni suluyorsun, arabanı yıkıyorsun. Gibi suyu doğrudan kullanıyorsun. Bir de sanal su dediğimiz bir kavram var. Mesela bir bardak kahve içtiğin zaman aslında 140 litre su tüketmiş oluyorsun. Kaç? 140 litre. Bu da 7 damacana su yapıyor. Yani 19 litrelik damacanalar özelinde. Bundan sonra kahve içersem ağzıma toprak doldur. Hayır. Aslında sanal su bir ürünü yetiştirme, üretme, paketleme ve hatta nakliye aşamasında kullanılan, yani dolaylı yoldan tükettiğimiz su miktarını temsil ediyor. Peki saymaya devam edelim. Bir bardak kahvenin üretim aşamasında 140 litre su harcanıyor. Bir bardak portakal suyu 170 litre. Bir bardak süt 180 litre. Giydiğimiz pamuklu tişörtlerimiz 2700 litre. Bir tane hamburger, onu sormaya bile korkuyorum. Ne?
6400 Yani mü? 126 damacana su. Şaka mı? Bu gerçekten korkunç bir tablo. Şimdi senin su ayak izini görüyoruz. 2761 metreküp ve Türkiye'deki kişi başına düşen ayak izinin üzerinde. 1615 metrekübün oldukça üzerinde. Çok ayıp mesela. Hiçbirimizin bu suyu tüketirken aklının ucundan geçmeyeceği şeyler var burada. 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metreküptü. Şu an 1430 metreküpe düşmüş durumda bu. 4000'den 1400'e düştü. Gittik biz. Nasıl düzelir diye bakıyorum. Nereden kesmem gerekiyor? 2 kişilik suyu değil de 1 kişilik, yani sadece bir kişinin harcadığı suyu harcamak nasıl bir şey olur diye düşündüğümde bilmiyorum. Bulmam gerekiyor onun nasıl olması gerektiğini. Özetlemek gerekirse İstanbul'da bir günde ortalama 190 litre su tüketiyoruz. Bu rakam senede 70 bin litre, yani 70 metreküp suya denk geliyor. Bu direkt olarak harcadığımız su. Ancak araştırmalar dolaylı yoldan tükettiğimiz sanal suyu da hesaba katınca bu rakam 1615 metreküpe kadar çıkıyor. Oysa ki Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda sadece 1430 metreküp. Bense bu rakamın yaklaşık 2 katını tüketiyorum. Belki de en kötü ihtimalle yüzleşmem gerekiyor. Cape Town dünyada süresiz olarak su kaynaklarını kapatmayı planlayan ilk büyük şehir. Kişi başına verilecek su miktarı 25 litre. Hayal etmesi bile korkunç. Ama ben o gün gelmeden bunu denemek istiyorum. Ancak geldim. Trafik çok kötü. Ya herkes bir telaş içinde. Erkene çekmişler. Hayır, bu kadar erken biraz sert değil mi? Hazırlığın falan da yok. Elif Hanım, başhekim toplantı talep etti. Toplantıya bekleniyorsunuz. 2 gün önce bize bu konuyla ilgili bir bilgi geldi. Yönetim kurulu olarak yeni bir düzen getirdiğimizi bilmenizi isterim. Detaylar önünüzdeki dosyalarda mevcut arkadaşlar. Su kullanımında kısıtlamaya gideceğiz. Hastalara önem sırasına göre tedavi uygulanacak ve mümkün olduğunca ayakta tedavi. Antibiyotik ve serum stoklarımız kontrol altında, ihtiyaç derecesine göre dağıtılacak. Hocam, hastalara gereken dozda ilaç vermezsek tedaviyi uzatmaz mıyız? Tedavileri yarıda bırakmak değil, stoğu doğru kullanmak görevimiz. 6 ay sonra kapasitemiz dışında hasta artışı olduğunda herkese yardımcı olmalıyız. Öyle değil mi Elif Hanım? Sorusu olan? Ya sen nöbetçiydin değil mi? Unuttum, hadi çıkalım diyecektim. Ben gittim o zaman. Sen de sabah çıkar çıkmaz ilk dağıtım noktasına gidiyorsun bak, tamam mı? Tamam anne. Ha, tamam, gideceğim. Kimlikleri hazırlayın. İleride kontrol var. Sağlık oldu. Sıralar ileride. Lütfen sıradan. Yüzeyinin %70'i denizler ve okyanuslarla kaplı dünyamızın su varlığı yaklaşık 1,4 milyar kilometre küp. Tüm bu suyun sadece %2,5'i tatlı sudan oluşuyor. Diğer taraftan tatlı suyun tamamı bizim için elverişli koşullarda değil. Erişebildiğimiz su aslında dünyadaki bütün suyun %1'inden bile daha az. Önemli bir deney yapacağım bugün ben. 25 litreyle bir günümü geçirmeye çalışacağım. Şimdi 25 litreyle bir günü geçirmek ne kadar zor, ne kadar kolay. Şimdi ben bir duydum 25 litreyle, oho dedim, ben günde maksimum 4 litre, 5 litre falan harcıyorumdur. Bir tane sifon 15 litre, öyle düşünün.
Bu 5 tanesiyle günümü geçireceğim. Bunların ikisiyle duş alırım diyorum. Bununla diş fırçalayıp el yıkasam, yemek, içecek, sebze meyveyi yıkamak. Primitif davranmamam gerekiyor. Çünkü normalde benim gibi gündelik ihtiyaçlarını 25 litreyle sınırlamak zorunda olan insanlar var şu an dünyada. Bakalım bunlarla geçirebilecek miyim bütün günümü? Artık başka su yok. Şişedekiler ve ben varız. Bir duş alacağım. Onun için bir ısıtmam lazım bu suyu donmadan hasta olmayayım diye. İnanılmaz ya. Ama yetiştireceğim ya. Ben çözeceğim bu işi. 25 litre aslında fazla biliyor musun? Çözeriz bu işi. Buradan sonrasına gelmiyorsunuz herhalde. Görüşmek üzere. Biraz sabunlu kalmış olabilirim ama herhalde geçtik değil mi? Yani o suyum çok azaldı. Düşünsene 10 litre gitti şu anda. Sadece yampiri bir duş ve birazcık sabunlu kalan bir kafayla bakalım ne kadar daha devam edeceğiz. Şimdi kendime yiyecek bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Acıktım fakat makarna yaparken yine su lazım. Hem de bayağı bir su lazımmış ya makarna yaparken. Bastım. 1,5 litre şu. Baksana böyle gidiyor. Mesela bu. Sos yapsam mı acaba? Demek böyle ha? Az içmem gerekiyor. Ne kadar zor ya. Bitmemesi lazım bu suyun. Baksana içerken bile düşünüyorum. İki şişe daha var. Burada böyle yıkıyorum. Ondan sonra döküyorum. Bulaşık makinesinin faydaları arkadaşlar. Azalmaya başladı su. Bak bu su da gitti. Daha günün daha neresindeyim? Mesela bak bitti normalde. Daha hiçbir yeri temizlemedim. Bugün çamaşır yıkamayacağım. Üstümdekileri mümkün olunca mesela ne yapacağım? Terlememeye çalışacağım. Kirletmemeye çalışacağım üstüm başım. Çünkü çok zor benim için. Yetmedi. Daha günün ortasına bile gelmedim. Bunun başka bir çaresi olması lazım. Bence bu değil. Yani 25 litrenin kullanımını çok daha efektif ne kadar efektif yapmaya çalışsak çalışalım yetmediğini çok net gördük. Mesela kafam bile kaşınıyor şu anda. Yani mümkün değil. Bakacağız artık. Ne acaba bunun ya nedeni? Yani nasıl kurtulacağız biz bu işten? Denedim ama olmadı. 25 litreyle bir gün nasıl geçer hayal bile edemiyorum. Bunu öğrenmek için Gerald Clark'la buluşacağım. Kendisi Güney Afrika'nın en bilinir blues müzisyenlerinden. Cape Town'da 0 günü ve 25 litre sınırlandırması henüz hayata geçmiş olmasa da bir önceki aşama 2018'de gerçekleşti. 0 günü hiç gelmesin diye kişi başına verilen su miktarı önce 50 litreyle sınırlandırıldı. Peki günde sadece 50 litreyle nasıl yaşanıyor? Yani her ev aslında birçok yeni şey yapmaya başladı. Mesela arabanı yıkayamıyordun. Yasak değildi ama toplumda hoş görülmeyen bir şey olmaya başladı. Eğer temiz bir araba kullanıyorsan komşun büyük ihtimalle sana ters ters bakardı. Bahçeni musluk suyuyla sulayamazdın. Yani evde yapılan küçük şeyler bunlar aslında. Mesela dişini fırçalarken sadece fırçanı biraz ıslatırsın, sonra temizleyeceğin zaman suyu tekrar açarsın gibi. Suyu dişini fırçalarken açık bırakamazdın. Duş en kısa sürelerde alınırdı. Duşun içinde kovalar olur, o dolan kovaları klozeti temizlemek için sifon suyu olarak kullanırdık. Sifon konusuna gelirsek, aslında benim tavsiyem olabildiğince az sifon kullanmak. İnsanlar musluk suyu yerine atık su kullandılar. Bazı insanlar evlerindeki boruları değiştirdi.
Bulaşık veya çamaşır makinesinden çıkan suyu borularla bahçeye taşıdılar. Burada sakladılar ve bu suyu tuvalette kullandılar. Bunun gibi şeyler. Sanırım her ev sakininin kendine has, orijinal bir girişimi vardı. Kim ne yaptı tam olarak bilmiyorum ama genel olarak buydu. Benzin istasyonlarında elini yıkayamazdın. Elini yıkamanın bir yolu el dezenfektanıydı. Biliyorsunuz, Cape Town'da turizm oldukça büyük ve otellerin çoğu tasarruf etmek zorunda kaldı. Mesela müşterilerin havluları sürekli yıkanmıyordu ve müşterilerden bu konuda yardımcı olmaları bekleniyordu. Bu tür önlemler alındı yani. Peki daha kötü olursa ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Umarım sıfır günü ve bu tür önlemler daha kötü olmasını engelleyecektir. Yani hepimiz böyle yapmalıyız. Daha kötü olursa ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet. Get up. Nice one. Woo! 1995 ve 2019 seneleri arasında Cape Town'un nüfusunun %85 oranında artması, şehrin su tüketiminde otomatik bir yükselişe geçmesini sağladı. Bu değişim 4,5 milyon nüfuslu Cape Town'un dünyada susuzluğu ilan eden ilk büyük şehir olmasına sebep olsa da Cape Town'lular son dönemde yaptıkları tasarruf uygulamalarıyla sıfır gününü geciktirmeyi başardılar. Cape Town'da durum böyleyken uzmanlar 2040'a kadar İstanbul hava sıcaklığının 2-3 derece artmasını ve bahar yağmurlarının %20 azalmasını bekliyor. Peki su problemiyle yüzleşen diğer şehirlerden neler öğrenebiliriz? Mesela Singapur. 5,5 milyon nüfusa sahip bu şehir, akifer yatakları veya doğal göllere sahip değil. Yine de Singapur'un susuz kalma gibi bir sıkıntısı yakın gelecekte pek mümkün gözükmüyor. Singapurlular su geri dönüşümü, yağmur suyu hasadı ve deniz suyu arıtma sistemleriyle sadece 50 yıl içerisinde susuzluğun önüne geçmeyi başardılar. Acaba İstanbul için geç olmadan kendimize düşen dersi çıkartabilecek miyiz? Sıfır gününün ilk haftası biterken İstanbul'da susuzluk yüzünden yaşamın olumsuz şekilde etkilendiğini görüyoruz. Sıfır günü uygulamasının ikinci haftası biterken vatandaşlar yeni düzene alışmakta büyük zorluk yaşıyorlar. Büyükşehir sınırları dahilinde tüm tarım faaliyetleri durduruldu. Ancak bu felakete su tasarrufu ile ilgili kotalara uymayarak yine bizzat bizim sebep olduğumuzda aşikar. Sıfır günü uygulamasının 21. günü geride kalırken su kuyruklarında yaşanan karışıklıkları önlemek için güvenlik güçleri büyük efor sarf ediyor. Enerji fiyatları tarihi zirvesini görürken sanayi endeksindeki hızlı düşüş binlerce devam yeni ediyor. işsiz yaratacağı İstanbul'daki düşünülüyor. hastaneler kapasitelerini aştı ve susuzluğun sebep olduğu hastalıklarda büyük artış gösteriyor. En fazla etkilenenlerse çocuklar oldu. Son 5 aya bakıldığında su ve hijyen eksikliği kaynaklı hastalıklarda rekor artış gözleniyor. Hastaneler talebi karşılamakta zorlanıyor. Tarihinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, asırlar boyu siyasi, askeri ve ticari bir cazibe merkezi haline gelmiş. Ancak kimilerine göre
Dünyanın gerçek başkenti sayılan bu şehre su getirmek her zaman elzem olmuş. Efsaneler büyüktür. En büyük efsane de buranın çok abu havasının güzel olduğu. Suyun havası. Öyle değil. Değil, hayır. Burada su tekrar problem olacak. Hiç şüphesiz Roma devrinde bir problemdi. Tıpkı İskenderiye gibi. Sarnıçlar yapıldı en başta. Hep sarnıç var. Evet, şehirde çok büyük sarnıçlar var. Sarnıç yetmiyor. Sarnıç hastalık kaynağıdır ve yetersizdir. İşte hepsi büyük sarnıçlar var. Bunlar Valens su kemerini biliyorsunuz. Bu 5. asır. Şimdi bu ta Balkanlardan, galiba Strancalardan gelen suyu bildiğimiz akvaduktuslarla, suların nakli için bu. Ve bunların tabii çok daha kolay olanı yaptı, Mimar Sinan. O büyük bir mühendis aynı zamanda. Bunlar işte mevcut su kaynakları genişletilmeye başlayınca, bilhassa Kanuni Sultan Süleyman ve Halefileri devrinde bu yolları yapmak zorunda kaldı ve bunlar 18. asırda yetmedi. Nüfus yükseliyor. O zaman daha yüksek yerlerden, Belgrad ormanlarından, tekrar su getirmek mecburiyeti hasıl oldu ve bunları yeniden yaptılar. Ne olacak? Terkos. Roma-Bizans döneminden bu yana İstanbul'a kapalı ve açık 100'e yakın su sarnıcı inşa edilmiş. Ancak tüm bu sarnıçların bugünün İstanbul'una bir gün bile dayanamayacağını düşünürsek, şehrin büyüme hızını daha net anlayabiliriz. Aslında inanmayacaksınız, 30 yıldır falan su bakımından en rahatız. İyi kötü bir sular akıyor çünkü etraftaki göller, su birikintileri, barajlar yapıldı, bir takım başka su kaynaklarına el atıldı. Ve bunlar bu 15 milyonluk şehri besliyor. İstanbul'da susuzluk tarihin bir tekrar gibi görünüyor. Ama her zaman bir çözüm yolu bulunmuş. Peki 21. yüzyılın çözümü hangisi? İstanbullunun ezeli ve ebedi kabusu susuzluk artık son buluyor. İstanbullunun susuzluk korkusunu öteleyecek proje Melen Barajı projesi. İstanbul'un içme suyu sıkıntısı bu tünelle birlikte tarihe karışacak. Tünel yaklaşık 3 milyon metreküplük suyu İstanbul'un Avrupa yakasına taşıyacak. Bu da İstanbul'un günlük su ihtiyacının İstanbul'a 3 boru hattıyla su getirme projesine 1990'lı yılların ortalarında karar verildi. Ve bunlardan bir tanesi gerçekleşti Gökhan Bey. O da 185 kilometre uzunluğunda bir hat. Dursun Yıldız, Melen projesinin ortaya çıkış aşamasında yer alan eski bir devlet su işleri yöneticisi. İstanbul'a şimdi Melen'den İstanbul'un suyunun yaklaşık 1/3 gidiyor. Melen aslında İstanbul su sisteminin, su temin sisteminin sigortasıdır. Mükemmel. Ama bu sigortaya çok da yüklenmememiz lazım. Öyle mi? Tabii. Peki ne yapacağız bunun için? Biz nasıl kurtaracağız paçayı bu işten? İşte Melen'den gelen suyun dikkatli kullanılması gerekiyor. İstanbul'un bugünden itibaren 35 yıl sonrasına kadar suyunu talep edilen ilave su ihtiyacını karşılayabilecek. Peki bunlarla beraber bir şey sorabilir miyim? Bu söylemiş olduğunuz en azından 35 sene sonra söylemiş olduğunuz o kırmızı çizgiye doğru gelecek diyorsunuz. Evet. Fakat iklimsel değişimlerde büyük problemler var. İstanbul'a gelen inanılmaz bir göç var. Bravo. Nüfus artıyor. Bununla beraber diğer şartlar, yani o 35 sene olmasın bize son 10 sene. İşte 35 sene sonraya ne olacak sorusunu şimdiden kendimize sorarak bu bize 35 yıl için yeter dediğimiz suyu belki 50 yıla, 100 yıla kadar kullanabilme şansı, altyapısını sağlamalıyız, kurmalıyız. Çok doğru bilinmeyen bir şekliyle aslında sonsuz değil. Evet, tabii. Ama insana öyle geliyor. Sanki şuraya baktığı zaman sonsuzmuş gibi böyle bir... sanki bardağı daldıracaksın, içeceksin bunu yani. Bu öyle değil ki bu. Evet, bu kaynaklar sonsuz değil. Bu kaynaklar... Peki bu kaynaklar korunmazsa, halihazırdaki tüketimin yanı sıra yağışlar azalır ve iklim göçleri artarsa ne olur? Son araştırmaları önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olacağını söylüyorlar. Gezegenin tarihinde gördüğü ve insanlığı hiç şüphesiz
gördüğü en büyük yıkımla karşı karşıya oldu. Başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak. Bunun çeşitli veçeleri, yönleri var. Bir tanesi susuzluk tabii. Büyük savaşlara ve yıkıma yol açacak. Bir yerde bir muhabbet sırasında şey denmişti. Ya işte aslında siz bırakın bu işleri de dünyada su savaşları geliyor gibi bir şey söylemişlerdi. Ve beni çok şaşırtmıştı. Su savaşları, sonra düşündüm. Aklıma hemen Mad Max geldi. Neden bilmiyorum. Ve orada gerçekten böyle birazcık temiz su için insanlar neler yapabiliyorlar onları görüyorsun falan. Çok korkunç bir sahne geldi aklıma. Bitiyor su, yani çok acı bir şey bu. Zehra teyze. Bana saldırdılar. Suyumu çaldılar. Sen bana biraz su verebilir misin? Yedeğim kalmamış. Doldursan... Özür dilerim. Ancak bize yetecek kadar var. Ve Suriye'de iç savaş öncesi 2005-2006 5 yılda 2 milyona yakın kırsal alandan şehire göç yaşandı. Yani bu hareketlilik zaten sosyal ekonomik analizleri yapan uzmanlar için çok olumsuz uyarılardı. Bu hızlı göç. Bu işsizlik ortamında da şehirlerde huzursuzluk, mutsuzluk arttı ve 2006-2010 aşırı kuraklığı da bunu gerçekten çok olumsuz etkileyen bir neden oldu ve belli kıvılcımlarla beraber de halk ayaklanması bir süre sonra maalesef iç savaşa dönüştü. 2011 yılından itibaren Suriye'de yaşanan olayların başlangıcını bildiğimi sanıyordum. Ancak savaş sonrası İstanbul'a göç eden Supi Muazen hikayenin bambaşka yönleri olduğunu anlatıyor. Musluğu açtığında suyun akmadığını görüyorsun ve bunun olmasını normalde beklemiyorsun. Evet, bu durumu daha da kötü yapıyor. Seni dinlerken aslında ben de benzer şeyler hissettim. Yani aile içerisinde, aile arasında bile konusu olunca tartışmalar olabiliyor. Aileler hep kendi içerisinde birbirine destek oluyordu. Aslında senin bahsettiğin sıkıntıları komşular arasında görüyorduk. Mesela su, bir aylık bir kesintinin ardından tekrar geldiğinde önce alt katlara ulaşıyordu. Ama üst katlara çıkarken basıncı düşüyordu. Ve yukarı ulaşması giderek zorlaşıyordu. Daha sonra insanlar suyu çekebilmek için pompalar, elektrikli pompalar, makineler kurmaya başladılar. Tuhaf olacak ama özellikle binaların en altında oturanlar maksimum miktarda suyu depolamak için evlerine bu pompalardan kurdular ve suyun üst katlara çıkmasını daha da zorlaştırdılar. Kimseyi düşünmeden komşularını ve başkalarının ihtiyaçlarını hiçe sayarak yaşadılar. Bu durum çok rahatsız ediciydi. Sonuçta bu insanlar komşu olarak birlikte yaşamak zorundalardı. Yanı başımızda Suriye'de bu olayların yaşanması dehşet verici. Suyu varken korumanın bir yolu olmalı. Susuzluk sebebiyle böbrek yetmezliği, dizanteri ve tifo gibi hastalıklar yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hastanelerden gelen son verilere bakıldığında geçen haftaya göre bu sayı 6 kat daha fazla.
Tankere saldırı oldu. Güvenliği sağlamadan kimseye su verilmeyecektir. Lütfen evlere dağılın. Yetkililer bilgilendirecek sizi. Yardımcı olabiliriz. Otur otur. Sen şifayı kapmışsın. Bol bol su içmen lazım. Bol bol. Ama Allah'tan biz varız. Sana 25 litre yazıyorum. Teslimat gece. Sen şimdi bu numarayı ara. Su gecesinde kapımda. Borcum ne kadar? Ya bacım burası mağaza mı? Ne kartı ya? Bacım bende bunlardan çok var. Ama bak saat güzelmiş. Ver bakayım onu. Ver ver. Ne diyordu bunun reklamında? En yakın arkadaşınız gibi. Değil mi? Evet. O numarayı ara. Dünyanın susuz kalması gibi olaylar eskiden hep geleceğin problemi olarak görülürdü. Ancak bugün daha fazla vaktimiz kalmadığını anlıyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Merhaba Gökhan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Hoş geldin. Özge eski bir arkadaşım. Telefonda uzun zamandır su sorunu ile ilgili bir projede yer aldığından bahsetti. Bu konuda neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Şimdi biz bir tane markayla bu konuyu artık farkındalığı ve bilinirliği, bilinci arttırmak adına bir harekete geçtik. İnsanları bilinçlendirmek istiyoruz. Sen de bu konuda eminim bilinçleneceksin ve bence umutla dolacaksın. Evet, umutlanmamız lazım biraz. Ben Evet. çok umutlu değilim bu konuda. Ben seni iki yere götüreceğim. Hem vicdani olarak, hem ekonomik olarak, hem ekolojik olarak ne kadar faydalı olabiliriz ekosisteme ve gezegene bunu öğreneceğiz. Yapabilecek miyiz bunu peki? Kesinlikle yapabileceğiz. Neden yapamayalım? İlk durağımız konuklarının sürdürülebilir yaşam pratikleri öğreten bir eğitim merkezi. Arkadaşlar çok güzel bir ortamınız var bir kere. Bayıldım ben buraya. Keşke ben çocukken de böyle bir yer olsaymış. Nedir buranın sırrı? Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey sürdürülebilir yaşam üzerine ekoloji odaklı bir deneyimleme alanı yapıyoruz. Ya mükemmel ya. Mini sera. Evde yapabileceğimiz aslında şöyle bir sürü şey var. Biz bir adım öteye gittik. Elimizi taşın altına sokalım istedik. Ve bir sistem tasarladık. Burada kendi imkanlarıyla geliştirdikleri su geri dönüşüm sistemlerinden yağmur suyu hasatına kadar bir sürü uygulamayı hayata geçirmişler. Ve bunu o kadar basit indirgemişler ki. Bilirsiniz ki böyle Çatıdan damlıyor, sonra çatıdan boru var. Sonra çatıdan giriyorsun, sonra giriyor içine, sonra buradan musluka doğru gidiyor, sonra topluyoruz. Arada bir filtre yok yani. Dümdüz geliyor su değil mi? Aha, oradan gidiyor. Yani bulutlardan dama, damdan içeriye, borulara, borulardan... Oradan gidiyor, sonra gidiyor. Aslında sürdürülebilirlik bilincini yeni jenerasyonlara aşılamak mükemmel bir şey. Sonuçta bizim de başı ve sonu olan bir yaşam döngümüz var. Devamlılığı sağlamak bir sonrakilerin elinde. Çok mutlu oldum ben böyle bir yere geldiğim için. Teşekkür ederiz kızlar. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Peki daha büyük ölçeklerde neler yapılabilir? Bunu öğrenmek için çok su harcayan müşterilerine tasarruf çözümleri sunan bir firmadayız. Biz bu mekanda atık suları geri kazanıyoruz. Yani bir suyu sadece bir sefer kullanıp arıtıp boşaltmak değil, tekrar kullanarak sanayiye tekrar kazandırarak suyun çok fazla tüketilmesini engellemeye Ne çalışıyoruz. kadar yaygın bu? Gökhan Bey, saatte 300 ton, 500 ton su tüketen müşterilerimiz var bizim. Anladığım kadarıyla firmanın uzmanlık alanı kullanılan suyu arıtma ve daha sonra tekrar kullanma üzerine inşa edilmiş. Uygulaması da oldukça pratik görünüyor. Buradaki birinci amaç geri kazanmak değil, öncelikle deşarj edebiliyor olmak. O suyu elde ettikten sonra ikinci kademe olarak bu suyu nasıl geri kazanabiliriz? Bunun için neler yapıyoruz ona bakacağız. Öncelikle zaten halihazırda yaygın olarak kullanılan kimyasal ve biyolojik metodlar var. Bunlardan kimyasal olan metodu burada uygulayacağız laboratuvar ölçekli olarak. Anlaşılan arıtma aşamasında atık suda bulunan ince partiküllerin kimyasal bir reaksiyonla büyütülüp çökmesi sağlanıyor. Böylece su tekrar kullanıma uygun hale geliyor. Peki ya sonra? Eyvah, bu suyu ben şu an mesela bakıyorum, bu suyu içmek zorunda kalsam nasıl içerim diye. Deşarj edilebilecek suyumuzu elde ettik. Ancak bunu tekrar geri kazanılabilmesi için daha ileri teknolojili proseslerden geçmesi lazım. İkinci bir aşaması. Aynen öyle. Bu sürece ultrafiltrasyon deniyor. Kimyasal metotlarla arıtılan su farklı özellikteki filtrelerden geçiyor ve tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Düşünsenize, benzer uygulamaların saatte 5000 ton üzerinde su arıtabilen modelleri var. Hatta İstanbul'da toplu taşıma araçlarının yıkanmasında bile bu sistem kullanılıyor. Ben çok teşekkür ederim. Bir kere uzun zamandır öğrenmek istediğim bir şeydi bu. Bu tarz girişimlerin arttığını görmek gerçekten ilham verici. Şimdi biz o kadar çok bu su olayının ne kadar büyük problem olduğundan bahsediyoruz ki bir kere insanlar şimdi ister istemez evlerinde musluğu açtığı zaman o foşur foşur akan suya baktıklarında bir içleri bir tık acımaya başlayacak diye düşünüyorum. Gidiyor çünkü su bitiyor. Evet, bir bilinç oluşmaya başladı ufak ufak. Aslında ben şimdiye kadar anlatmış olduklarını kesinlikle birebir katılıyorum ve hayatıma bunları sokmaya çalışacağım. Fakat daha böyle etkili bir şekilde yer alabilmesi için halkın genelinde de bunun kullanım haline sokabilmek için senden sonra büyük ihtimalle bir sonraki durağım daha üst mercilerde bunları nasıl yapabiliriz'i konuşmak olacaktır diye düşünüyorum. Beni böyle etkilediğin için çok teşekkür ederim. Hala yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu görmek çok umut verici. Ama bu uygulamaları genele yaymazsak üzücü bir gelecekle karşılaşabiliriz. Bu değerler ne ya? Neden hala burada bu hasta? Hemen diyalize alalım. Hocam maalesef diyaliz ünitelerimizin hepsi dolu. Başarı oldu. Ya benim gerçekten gücüm kalmadı artık Elif. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ya şimdi de o 104'teki kadın. Böbrek yetmezliği olan. Yani kadını kaybediyoruz. Ya çocukları var. Başka kimseleri de yokmuş. Sen şimdi birazcık sakin ol. Tamam. Zaten nöbetten çıktım. 104'teki hastayı ben devralayayım. Çocuklarla da ilgilenirim. Merhaba. İsmin ne bakalım senin? Ezgi. Ezgi. Senin ismin ne? Mert. Ne güzel isimleriniz varmış. Mert, ben annenizle biraz yalnız konuşabilir miyim? Söz, hemen geri çağıracağım sizi. Tamam? Hemşire hanım. Zeynep Hanım.
Zeynep Hanım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Korkuyorum. Şimdi ben hemşire hanıma sizi rahatlatacak bir ilaç söyleyeyim. Çocuklarım için korkuyorum. Ben ölünce onlar bir başına biraz su alabilir miyim? Evet, tekrar hikayemin başladığı yerdeyim. Ben bayağı bir yol kat edip geldim tekrardan size. İlk Hoş başta geldiniz. bir konuşmuştuk, hoş bulduk. Buradan sonra ne olacak? Yani bu bizim önümüzdeki İstanbul'un, Türkiye'nin su geleceğiyle alakalı olarak biz buradan sonra nereye gideceğiz? Bununla alakalı yeni kaynaklar geliştirmek veya mevcut olan suyu, yani arıttığımız atık suyu tekrar geri kullanmamız gerekiyor. Ama önümüzdeki dönemlerde zaten suyun miktarından ziyade kalitesi de konuşulmaya başlayacak artık. O zaman elimizdeki bütün kaynakları kullanmak zorunda kalacağız. Buna hazır olmak lazım. Nasıl koruyacağız suyumuzu? Bizim son 20 yılda istatistik verilere baktığımız zaman 2007 yılında oluşan kuraklık, 2014 yılında oluşan kuraklıkta halkımızın bundan dolayı ciddi bir endişe duyduğunu ve su tüketimlerinde düştüğünü gördük. Hatta 2007-2008 yıllarında bir yıl sonrasının tüketimi bir öncesinden düşük. Nüfus arttığı halde, nüfus %1'den fazla. Bunlara zaten halkımız refleks veriyor ama 2007 yılını konuşursak baraj seviyelerimiz %10'lara kadar düşmüştü. İnanılmaz, %10 Yani ne demek %10'larda siz zaten koruyabileceğiniz hepsini korusanız %10. Tabii. Hiç kullanmasanız %10 ama %90 iken bunu yaparsanız, yani yıllık artışımızın %2-2,5 gibi olduğunu düşünecek olursak su tüketimimizin, suyun %2,5'unu korumak demek size zaten 5-6 yılda o korkulu rüyayı görmenin önüne geçebilir. Suyu varken korumak istiyoruz. Oradan ayrılırken Fatih Bey'in sözleri zihnimde yankılanıyordu. Suyu varken korumak demişti. Belki de çözüm bu kadar basittir. Bunu daha fazla kişinin duyması gerektiğini düşünüyorum. Herkese merhaba, günaydın. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar yayın devam edecek. Bugün ayrıca programda özel bir konuğum var. Athena'dan tanıdığımız Gökhan Özoğuz. Bugün bizlerle birlikte olacak. Az sonra. Tabii senin müzisyen kimliğinle, konserlerle, albümlerine uzun süredir yani yıllardan beri takip ediyoruz. Ne ama güzel. bugün burada olma sebebin başka. Evet. Benim suyla alakalı anlatmak istediğim bir şeyler var. Çünkü uzun zamandır etrafta çok garip şeyler duyuyorduk. Gerçekten de çaresine bakılmazsa büyük bir kıyamet bizi bekliyor. Biliyor muydun bunu? Peki sen söyle, o kadar araştırdın yani belli Evet. bir süre geçirdin, buna kafa yordun. Sen söyle ne yapmamız gerekiyor? Bence bir kere hepimizin alışkın olduğu normal gündelik hayatındaki tüketim şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Aslında şöyle imkansızmış gibi görünüyor. Yani çok zormuş gibi görünüyor ama imkansız değil. Bir kere hep beraber ve birlikte hareket etmek gerekiyor böyle bir konuyla alakalı. Bir mahalle yaptı, bir mahalle yapmadı. Sen yaptın, amcan yapmadı. Böyle bir şey değil. Kolektif herkes aynı anda hareket ederse bence bu çok rahatlıkla toparlanabilir bir konu haline gelecek diye düşünüyorum. Bu durumu değiştirebiliriz. Sadece aynı şeyleri daha az tüketerek yapmayı ve beraber hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Bunu başarabilirsek daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.
Günaydın Elif. Hava bulutlu, sıcaklık 10 derece. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşların su tasarrufundaki hassas yaklaşımı ile İstanbul'daki su seviyesi maksimum kapasiteye ulaşmıştır. 0 gün uygulaması 5 yıl ertelenmiştir. Günaydın. Ne haber? Çok hastan kaldın mı bugün? Yok pek bir şey kalmadı. Bir tek 104'teki ufaklığı taburcu edeceğim. Sen daha toparlanmamışsın bile. Hadi annene yardım edelim de hemen eve götürsün seni. Sen evini özlemedin mi güzel kızım? Abin seni bekliyor. Özledim. Hadi o zaman toparlanalım. Bir sürü de kitabım varmış. Sen bunların hepsini okudun mu? Okudum. Bunu? Okudum. Ezgi, benim aklıma takılan bir bilmece var. Sana sorayım mı? Sor bakalım. İzin kalmaz üstünde. Sıksan durmaz avucunda. Hem içindedir hem dışında. Bil bakalım ne var aklında? Çok kolay su. Su. Aferin. Hadi toplayalım. Arkadaşlar su. Su bu, başka bir şeye benzemiyor. Elini yıkayamadığın gün konuşuruz diye düşünüyorum bu konuyu. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Gezegenimiz zor bir dönemden geçiyor. Dünya giderek ısınırken bir yerde buzullar eriyor, diğer tarafta suyumuz bitiyor. Kendimize yeni gezegenler aramaya başladık bile. Üstelik onun da dünyamızın yerini dolduracağını söylemek çok zor. Tasarruftan başka çözüm olmadığı ortada. Ancak çok geç olmadan herkes taşın altına elini koymalı. Vatandaşın, çiftçinin, sanayicinin ve hatta hükümetlerin. İlber Hoca'nın söylediği gibi kuşkusuz felaketi önlemek için her zamankinden daha sorumlu, daha mütevazı ve daha ölçülü davranmak zorundayız. Çünkü başka bir dünya yok. Tasarruf eden bir Türkiye için Finish sundu.